Cennet Tapınağı'na hoş geldiniz. Fotoğraf çekimine başladık. Saray kompleksi gerçekten reddedemiyorum. Evet. Şu anda Pekin'deyiz. 2,5 seneden sonra ilk defa Çin'in başkenti olan Pekin'e geldim. Pekin Başkent Havalimanı'ndayız. Şimdi ise Bora Bey'i, yani takipçimi almaya gidiyorum. Bora Bey geldi şimdi. Selamlar. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsın, iyisin? İyiyim, siz nasılsınız? Benden değildik. Nasıl geçti yolculuk? Maceralı bir geçiş oldu biliyorsun. Evet, kesinlikle. Ama atlattık yani. Bundan sonrası Dert varsa kolay. çözüm var. Tamam. Bundan hadi. sonrası kolay. Buradan taksi çağırıp Tamam. merkeze doğru gidebiliriz. Şimdi bugünkü misafirim, Türkiye'den gelen misafirim Bora Bey. Aslında kendisi benim YouTube üzerinden bir takipçim. Harika uzun bir yolculuk sonrası Davul Kulesi'nin olduğu bölgeye geldik. İlk önce enerjimizi bir yenilemek için. Sağ olsun Halil Bey de kendisi bize çok yardımcı oluyor. Kanalımıza abone olun. Bakın abone olan üyelere ne güzel fırsatlar, ne güzel dostluklar açılıyor. Bu vesileyle de Halil Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Ben de kendisine, Bora Bey'e çok teşekkür ediyorum. O zaman biz yemeğe geçiyoruz. Görüşmek üzere. Şimdi ben çilekli bir kırmızı çay aldım. Bora Bey de burada Wulong aldı. Nasıl sizce Demin Wulong? dükkanlardan bir tanesine deneme şansımız oldu. Ben gayet tadını beğendim. Normalde oolong içiyorum ama kayısılı böyle aromalı değil, orijinal kayısı parçaları var içinde. Bir bakalım burada deneyelim. Burası tıpkı Starbucks gibi, tıpkı kahve dükkanı gibi Çinlilerin çaylarını modernize etmiş hali. Burada da görebilirsiniz. Birbirinden farklı harika çaylar var. Okey. Hadi, bay bay. Hoşça kal ne demek bay bay? 再见, görüşürüz demek. 再见. 再见, 再见. 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 对. 对de doğru demek. Doğru. Bunların hepsi zenginlik ve bereket işi. Hepsi zenginlik ve bereket işi. Altın. Bak. Evet. Very rich, very rich. Gold. Gold prices are high. 你们怎么说？发财，发财，发财，恭喜发财，恭喜发财，恭喜发财。耶！ Zenginlik ve bereket 恭喜 getirsin 发 demek. 财。 That's mean you have a lot of money. Yeah, you know the gold prices are going up. Yeah, and this is Chinese money. Maniskat. Dedim ya hep Maniskat, zenginlikle Maniskat. alakalı. This is the money gun, this is the... Yeah, this part is money god in China. İşte at yılına girilecek Çin'de. O yüzden burada görmüş olduğumuz bütün hepsi atlarla alakalı. Atlar ve zenginlik bakın burada. Hepsi. Burada matara da var. Bora Bey. Bunlar Baijiu için. Pirinç içkisi. Öyle mi? Direkt. Sake gibi. Matara cepte tutuyor. Lazım olduğu zaman %43 volüm bak. Burada görülen hepsi tamamen zenginlik ve bollukla alakalı. Zaten özellikle o tanrının da burada heykelini yapmışlar. Çok renkli ve çok eğlenceli. Burada başka bir dükkana geldik ve bu dükkanın içerisinde de yoğunluklu olarak gümüşleri görebilirsiniz. Bakın, çok ilginç bir tasarıma sahip. Ne düşünüyorsunuz? Yani sağ olsunlar Çinliler altına ve gümüşe olan ilgileri son 6 ayda muazzam seviyeye geldi. Şu anda onun bence biraz da merkezindeyiz ve o gümüşe ve değerli madenlere olan istekleri ve aşklarını burada mağazalarda da görmek mümkün. Bakın bu şey, Sun Wukong denilen mitolojik yaratığın, canlının sopası, Asası diyor. asası. Gümüş. Ağır da. Solid. Çok ağır.
Gümüşün burada numarası var. Kalite numarası da yazıyor burada. Şu anda gümüşün oğuzu 75 dolarda. Tam bir ay önce 120 ve 122 doları buldu. Çin'de çok arttı son zamanda, son bir ayda. Evet. Bunlar nasıl? Güzel gümüş değil mi bunların? Gümüş. Ama bunlar porselen daha güzel oluyor. Doğru. Bunlara bak. Şuna telkare deniyor ya bizde. Trabzon işi. İşte Mardin'de vardır. 700 yuan, 800 yuan bandında. Burada da çok güzel işçilikler var. 500 yuan. Mükemmel. Bakın burada da işliyorlar. Evet. Burası da atölyesi var. atölyesi var, küçük bir atölyesi. Burada hepsini işliyorlar. Bak gümüş döküyorlar. Evet, evet. Good evening. Şey. Bu susamla yapılan çok güzel bir tatlı. Yin yang gibi yapıyorlar, yin yang sembolü gibi. mi? Bak ikiye bölmüşler. Çok güzel farklı desenler oluyor ve hazır olarak da satıyorlar zaten. Buna biz yiyelim. Okey. Yarın bir gün yeriz. Ben bugün kesinlikle bir şey daha yiyemeyeceğim. Bugün o kadar çok yedik ki. Yani gırtlak doluyuz yani. Bugün çok yedik ve şu an yürüyerek sindirmeye çalışıyoruz. Çay aldık o yüzden. Yani ben bir senede yiyeceğim sarımsağı yani aşağı yukarı az önce Bugün 10 dakikada yedik. bir porsiyon sarımsağın içerisinde kaç diş vardır? Yani bence orada 40 adet falan 40, diş vardı. 40 diş 40-50 sarımsak vardı. ve biz bunun yarısını yedik. Ve burası da Pekin'in o ünlü Hutonglarının arasında çok güzel bir sokak. Yediklerimizi sindirmeye çalışıyoruz. Bu görmüş olduğunuz mavi kıyafetler tamamen bitkisel ağaçlardan yapılan boyalarla yapılan kıyafetler, özel kıyafetler. Guizhou eyaletinde, Yunnan eyaletinde böyle kaynatıyorlar, pekmez kaynatır gibi o boyaları. İçerisine koyuyorlar, beyaz normalde kıyafet. Evet. Aldıklarında mavi bir kıyafete dönüşüyor. Pekin'deki Davul Kulesi ve burada Çan Kulesi'ni görebilirsiniz. Çok harika bir manzaraya geldik. Bu gibi davul ve çan kuleleri Çin'in birçok şehirlerinde mevcut. Burada ise Çin yeni yılı yaklaştı. 3 gün var. 3 gün sonra 2026'ya girecek Çin. Ve o yüzden burada çok güzel ışıklı kutlamalar var. Bilgisayar ve PlayStation oyunu seviyorsanız Sun Wukong'u da görebilirsiniz. Manzara nasıl Bora Bey? Manzara mükemmel. Bak aşağıda kar da var. Kar yağmış, Kar yağmış erimiş. hala erimemiş. Karnımızı doyurduk, çayımızı içtik, güzel bir Hutong yolculuğu yaptık. Hutong sokaklarında gezdik, akşam gezdik ama yapacak bir şey yok. Hava çoktan kararmıştı. Son olarak nereye geldik? Bugün burada son olarak Çin tıbbında çok çok önemli olan ayak masajı ve kovanın altında bakın çıkıntılar var. Bakın sokuyorum. Sokuyorsunuz. Eminiz değil mi? Eminiz. Tamam peki. Oo sıcak. Sıcak. Oo çok sıcak. Oraya oturun, oraya oturun. Okey okey. Dikkat edin paçanıza. Böyle döneyim mi? Evet. Sırtınıza da masaj yapacak şimdi. Oo. Bu esnada. Hayır demem. İşte bu görmüş olduğunuz işlem tamamen Çin tıbbına ait bir masaj tekniği ve Çin'de bu gibi masaj salonlarında görmüş olduğunuz bu koltukların üzerinde Çinli ustalar sizin için masaj yapıyorlar. Biz buna ne kadar ödedik? 2 kişi için 278 yuan ödedik. Nasıl? İyi, bu tam işte senin o sırtındaki probleme birebir. Kesinlikle. Oo. Ana. Ah. İyi. Abi bu tam senlik ha. Gerçekten. Ben çok seviyorum. Ben kaza çıkarsaydım keşke ya. Çıkarın isterseniz. Söylesene onu. 哦，他的那个小外套， Aha. İçimde şey var zaten tişört. OK，那个是 Okey. Daha iyi değil mi? Evet. Kıyıda. Abi dayanamayacağım. Kıyı çok iyiydi. Abi sanki insan gibi yapıyor benimkisi. Geçti artık. Bak bu çok kötü bir şey işte. Bu çok kötü, ben bunu sevmiyorum. Bana bir saattir yapıyor şu anda onu. Canım çok acıdı. Abi sağlıklı adamız ya. Bizim bir problemimiz yoktu, geldik buraya. Sakat çıkacağız. Şu an nasıl hissediyorsunuz? Yani canımı acıtıyor ama iyi yani şu anda. Bazen böyle yoruyor. Umarım ilk günden ayağı yani sakatlayıp diğer günler bastonla gezmeyiz diye düşünüyorum. Sanmıyorum. Sağlıklıyken sağlıksız olmayız diye. Şu anda canım çok acıyor.
daha başlamadı. Benimki de yeni başlıyor. Birazcık bende tik var. İyi diyen ya. Bende var tik maalesef. Çok gıdıklanıyorum. Aşırı derecede ayak tikim var. Adamdan kaçıyorum bir de ayağımı alıyor başka bir daha getiriyor. Israrla. Bak düzeltiyor yemin ederim. Çok kötü. Masaj sona erdi. Nasıl hissediyorsun? Valla rahat hissediyorum ama tabii yürüdükten sonra daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. ayağa Ama ben kalkınca- hayatımda böyle bir masaj yaptırmadım yani. Çok güzeldi. Bir saatlik uzun bir masajdı zaten. Sadece ayak da değildi değil mi? Ayak da değildi, sadece omuz da vardı. Bakın burada fotoğraflarda görebilirsiniz. Birçok farklı metodu var Çin masajının. Bunlar Çin tıbbıyla alakalı olarak. Peki tıpkı şişe, bu şişeye ne deniliyordu? Bir ismi vardı bunun. Hacamat. Bakın burada şişelerde hacamat da yaptırabiliyorsunuz. Burada hacamat da var. Var mıymış o burada? Bu şekilde bu kadardı. Şimdi otelimize döneceğiz. Ama yarın hazır olmak için birazcık dinleneceğiz. Uyumamız lazım. Yarın görüşmek üzere. İzlemede kalın. Günaydın. Bugün ikinci günümüz ve bugün nereye geldik? Birlikte kıyafet kiralamaya geldik. Burada görmüş olduğunuz işte Mançu kıyafetleri, Çin hanedanlığı. Siz bunu beğendiniz. Sanki. Siz bunu alın. Ben de bunu alayım. Tamam. Bunlar çok eski işte. Üç imparatorluk. Şey gibi böyle savaşçı, uçan, Uçan kaçan, evet. Aynen. Takla atan. takla atan. Ağaca zıplayan. Bu da güzelmiş de yok ya bunlar çok şey. Yok. Bunda şey çok filozof gibi işte. Çok eski dönem Çin tarzını yansıtıyor. Bunu mu istiyorsunuz? Vallahi kılıç veriyorlar mı? Veriyorlar. Yapma ya. Tabii. Bak kılıca tav oldum ben şimdi. Kılıç veriyorlar. İsterseniz bunlardan da veriyorlar. Yok onu aldım. Bakın burada özellikle görmekte olduğunuz bu kısımda kıyafet kiralayabiliyorsunuz ve profesyonel bir şekilde kiralayabiliyorsunuz. Makyajıyla birlikte, fotoğrafçısıyla birlikte. Taçlar var, özel tokalar var, şapkalar var. Bakın burada saç tokaları vesaire. Siz hangisini istiyorsunuz? Sanki bu da olur. Bak o güzelmiş. Değil mi? Bende bu olabilir. Tamam. Bu biraz imparator, biraz komik. Ben şapkasından ötürü hiç denemedim. Evet. Ben bir Çin olayım. Çin dönemine ben kaçayım. Bu ne dönemi? Bu da Çin dönemi. Bu da Çin. Zaten yasak şehrin hemen yanı başında yer alan çok güzel bir sokaktayız ve burada adım attığınız her yerde kıyafetçiler var. Şu anda Bora Bey kıyafetini giydi. 要黑的，这个戴上。 Bak bak. Aa evet. 哎，对，你看看，这不就好看了吗？ Hakan. 戴个帽子，OK 了。看看。 Süper oldu. Gelin böyle. 哎， Bir podyum yürüyüşü yapın. Şöyle mi? Evet. Bence güzel. Bence güzel. Harika. 哪个？拿了吗？ Aslında güzel oldu. Çok güzel oldu. Oturduysa bu uygun. Çünkü burası da tüylü. Burası da tüylü. Benimki bunlar olacak. 还拿回去吧，别放这儿了。这个还有这个， Çok ilginç. 这就 Kıyafetlerimizi giydik. Şu anda yasak şehrin yanında ilerliyoruz. Bora Bey nasıl hissediyorsunuz? Gayet konforlu. Sıcak da yani. Herkes bize bakıyor şu an. Bu kıyafet, üzerimdeki kıyafet imparator soylu kıyafeti. En karakteristik kıyafetlerden birisi. Sağ tarafımız bu uzun duvarlar, 10 metrelik duvarlar ve yasak şehrin duvarları. Bu arada kıyafetlerimiz hakkında ne düşünüyorsunuz lütfen yorumlarda belirtin. Şimdi Bora Bey'le yasak şehire geldik. Şöylece yasak şehrin girişini sizlere göstermek istiyorum. Çantasız giriş buradan. Direkt geçebiliyoruz. Onlar çanta kontrolü yapıyorlar. Duvarlar Çin kırmızısı. Çatılar ise sarı renkte. Sarı renkte olması zaten kraliyeti temsil ediyor çatıları. Ve şu anda yasak şehirdeyiz. İnsan kalabalığını görebilirsiniz. İlk izlenimleriniz nasıl Bora Bey? Evet Bir yani prens ben olarak. yani biraz böyle çok mahallenin popüler çocuğu gibi çok aşırı tepki alıyoruz yani. Olumlu tepki tabii ki. Çok biraz dikkat rahatsız çekiyoruz. etti tabii ki. Ama yavaştan içeriye doğru dalıyoruz şu an. Çok ünlü bir film var. Çok ünlü bir Hollywood filmi var. Last Emperor. Son İmparator filmi.
Oscar. Oscar'lık çok önemli bir film. O filmin çok ünlü bir görseli var ve o görselin çekildiği inanılmaz bir yer var. Nereden iniyor ya? O fotoğrafın çekildiği ana bina bu karşıdaki bina. Sure, of course. 可以。啊，我也是。All right. Okay. Sürekli bize böyle tutuyorlar. Şimdi resmi al. Biz para alsak hepsinden. Ben söyledim adama. Biz Tek bilet fotoğraf çıkarırız. 20 yuan dedim. 2 fotoğrafı 30'a yaparım dedim kamerada. Şu an çok farklı bir rüzgar var. Rüzgar şapkamızı uçuruyor. Aa, burası da çok güzel. İmparatorluk Prensi olarak ne düşünüyorsunuz? Mükemmel bir kompleks, saray kompleksi. Gerçekten çocukluğumuzdan beri izlediğimiz o filmdeki anılarımız. Bu yapıları en özel yapan da hiçbir şekilde çivi ve bağlantı tekniği kullanılmaması, hepsi birbiriyle geçme. Evet. Bir nevi aslında 600 senedir ayakta kalmasının en önemli nedenlerinden de birisi. Yani olan bazı aralardaki bir şiddetli depremlerin hepsini bu geçme mekanizması ile bu enerji absorbe ederek ayakta kalmasına sağlamış. Gerçekten muazzam bir Çin mühendisliği. kültür mirası. Bakın çocuklar bize bakıyor. Şu anda o kadar dikkat çekiyoruz ki böyle ikimiz. Bak burada herkes bizi izliyor, burada herkes bize bakıyor. Bak. Burada küçük arkadaşlar var. 你们几岁？问你几岁了？9岁了， 9岁。哦，你们很漂亮。说谢谢吗？ Fotoğraf çekimine başladık. OK，谢谢。 Arka tarafta böyle bir insan kalabalığı var. Thank you，拜拜。 Bye bye. Bay bay. 哦，sorry，啊，对你先跟他们自拍。谢谢。来。 Yasakşehir çok büyük bir saray kompleksi. Tıpkı Topkapı Sarayı'nda olduğu gibi çok fazla bölüm var. Ancak 720 bin metrekare alana yayılmış. Yani başından sonu 1 kilometre, enine ise 750 metre uzanan çok önemli bir yapı. Ve Çin'in en önemli yapılarından birisi İmparatorluk Sarayı. Daha önce Moğol Sarayı varmış burada ve Moğol Sarayı'nın üzerine inşa edilmiş Ming Hanedanlığı döneminde. Yani hem tarihiyle hem de anlamıyla çok önemli bir yere sahip. O yüzden şu anda burada bulunuyor olmak gerçekten benim için de çok önemli. Bugün kaçı? Bugün ayın 14'ü, 14 Şubat 2026. Ne yazdınız? Çok güzel. Çok güzel. Thank you. 可以 OK，可以来。 Fotoğraf çekinecekmişiz Bora Bey. Buyurun. So what about Sarah? Ah, nice. Very nice. 听他们说话了，你好。你好。这哥哥，叫他哥哥。你这我说不了你们外语，教一下，教一下外语，教一下外语，哥哥，来跟哥哥说话，哥哥跟你讲。 Bak bizi çekiyor. 哥哥说。 Bye bye. İnsanlar çok sıcakkanlı. Oh. 哦， Tamam. 好帅呀！ Aa niye havşaya? Niye havşaya? Bakın buradaki özel şeyleri korumuşlar. Üstüne ağıyla örmüşler. Bu şeyle kuşlar da direkt Kuşlar, içeri giriyor. evet. Herhalde bunlar da bakır. Evet aynen. Bakır. Bunlar tamamen bakın nasıl çatlamış. Yani çok güzel Üzerindeki detaylar. kaplama. Camlar sonradan eklenmiş zaten ama. Evet mükemmel. İmparatorlar burada yaşamış. 24 farklı imparatorun yaşadığı büyük Çin'in en önemli sarayı. Yasakşehir. Böyle filmde atların geçtiği yol burası ve koridorlardan geçiyor, labirentlerden geçiyor saray. Kompleksi çok Şimdi filmi hatırladım. İçinde böyle kralın annesi mi ne böyle şeyle imparatorun böyle taşınıyor şeylerle. evet. Buralarda at arabaları geçiyor, atlar geçiyor. Özellikle atlı savaşçıları hatırlıyorum.
Buradaki bütün detaylar gerçekten çok önemli. Özellikle çatılar sarı renkte. Sen böyle kafayı kaldırınca milletin gözüne girecek. Ben mesuliyet kabul etmiyorum. İmparatorun giydiği kıyafet miymiş? Bu benim. Bak bu duvarda resim alalım. Burada alalım. Yasakşehir gerçekten çok harikaydı. Çok büyük ve devasa bir yapı. İçerisi çok karışık. Neredeyse başından sonuna zaten 1 kilometre olduğunu söylemiştim. Buradan sonra ise arkamda görmüş olduğunuz bu harika tepeye çıkacağız. Ve tepeden Pekin'in o ünlü manzarasını çekmeye çalışacağız. Yoruldunuz mu Bora Bey? Yok yorulmadım gayet iyiyim. Diğer zaman- tarafları sabırsızlıkla bekliyorum. O zaman yukarı çıkıyoruz. Harika. Ve şu anda görmüş olduğunuz bu yer arkamda Yasakşehir, Çin'in en önemli sarayı olan Yasakşehir ve efsane manzarası gerçekten çok güzel ve çok etkileyici bir yerdeyiz. Hemen Yasakşehir'in arkasında yer alan tepenin üzerindeyiz. Burada insanlar bizimle birlikte fotoğraflar çekmekteler. Yerdeki bu nokta ise Pekin'in merkezi olarak belirtilmiş. Yani Çin'in başkenti Pekin'in merkezinin yer aldığı nokta burası. Burası ise Pekin şehrinin kuzey yakası olarak görebilirsiniz. Yan tarafta bir göl var. İleride Davul Kulesi'ni görebilirsiniz. Dün gittiğimiz Davul Kulesi orası. Arkasında Çan Kulesi var. Burası da Pekin'in kuzey manzarası. Pekin'in panoramik manzarasını gördük. Güzel bir tepeydi. Hemen Yasakşehir'in arkasında bir tepeydi. Bir sonraki durağımız tabii ki o ünlü Cennet Tapınağı olacak. Cennet Tapınağı gerçekten buradaki en harika mimari eserlerden birisi. Cennet Tapınağı'nda görüşmek üzere. Bay bay. Ve şimdi Cennet Tapınağımıza geldik. Biletime bakıyorum. Almıştık daha öncesinde. İnanılmaz bir kalabalık var. Cennet Tapınağı buranın en önemli mimari yapılarından birisi. Biletimiz burada. Halil'le yol açık kafan rahat olsun. Hepsini planladık. Hepsini sıkı sıkı planladık. 全将元帅一人全将元帅一人全将元帅全将元帅一人将元帅起至一人。 Şu anda Cennet Tapınağı Parkı'na giriş yaptık. Bakın burada birbirinden farklı insan, yerli turist yer almak. Çok fazla yerli turist var. Ama şey çok güzel değil mi? Bak bütün insanlar geleneksel kıyafetler giyiyorlar. Hem tarihini öğrenmek hem de yaşamak için. Evet. Bizde Türkiye'de sanki böyle bir eksik var. Doğru. Ya diyeyim, Kyoto'da çok bulundum ben. Kyoto'da evet yerliler geleneksel kıyafetlerini bu kadar giydiklerini ben düşünmüyorum. Aa. Şapka düştü. Şapka düştü. Yamuldu. Yamuldu şapka. Bora Bey'in giymiş olduğu kıyafet aslında bir prens kıyafeti. Yasakşehir'de bir prens kıyafeti. Şehzade. Şehzade. İşte karşınızda o ünlü Cennet Tapınağı. Gittiğim Cennet Tapınağı'nın kopyası bunun birebir aynısıydı. Ben hiçbir fark göremiyorum şu an. Neredeki? Lanzhou'da gitmiştim. Kopyalar vardı ya. Ha evet. Sphinx falan vardı. Aman aman. Orijinali bu. Orijinali bu. Hala. 可以可以。谢谢谢谢。谢谢。
Eteklerimizi topluyoruz böyle. Bu şekilde çıkmak zorundayız. Aksi halde çıkamıyoruz. 全是皇帝，我的天哪！ 皇上坐一会儿去啊。 Herkes bize laf atıyor. İmparator, imparator. O ne demek? İmparator işte. Kelime yani. Huangdi. Seninki çok bariz bir imparator kıyafeti galiba. Evet. Wow, inanılmaz. Burası çok güzel. Çok güzel ve çok devasa. Gerçekten burası harikulade. Yapı da çok özel. Yapım tekniği de harika. Böyle dönün bu tarafa. Sizi de arkasına alayım. Evet, müthiş bir meydan hazırlamışlar. Müthiş bir yapı. Temple of Heaven gerçekten çok büyük bir kültür mirası. Herkesin gelmesi lazım. Yapım tekniği de çok özel. İmparatorların burada ibadet ettikleri yer olarak geçiyor. Gerçekten etrafı da çok hoş. Çok güzel. Sadece tek problem inanılmaz bir yerel turistin olması burada. Evet. Ama yine de sıra hızlı şekilde akıyor. Çok hoş. Ayrıca biletler de çok pahalı değil yani. Ortalama diğer yerlerle aynı. Zaten bu tapınak Ming döneminde inşa edildi. Yasak şehirle arasında çok bir uzun süre yok. Evet. Yasak şehir inşa ediliyor. Ama burası da inşa ediliyor. Hatta aralarındaki zaman çok yakın. Şu anda Bora Bey'i rehin aldılar. Video çekiyorlar. Ben kaçtım. Sonunda gelebildiniz. Ben kaçtım. Halkımı gerçekten reddedemiyorum. Onlara her zaman iyilik ışığı olmak gerçekten benim için çok büyük bir gurur kaynağı. Harika. Cennet Tapınağı'na hoş geldiniz. Pekin'e gelmişken Pekin ördeği yemesek olmazdı. Bora Bey'le şimdi burada çok güzel bir geleneksel Pekin ördeği restoranına geldik. Ve kendimize tabii ki de Pekin ördeği sipariş ettik. Peki Pekin ördeği nasıl yapılıyor? Burada görmüş olduğunuz ustalar çok ince detaylarla ve özenle yaptıkları bu ördekleri burada arkada görmüş olduğunuz gibi dilimlere ayırıyorlar. Bu görmüş olduğunuz dilimlere ayırarak Pekin ördeğini aslında servis ediyorlar. Görmüş olduğunuz küçük dilimlerle ustamız. Bu ördekler nerede pişiriliyor? Burada görmüş olduğunuz fırının içerisine atılarak pişiriliyor. Buradaki askıların üzerinde pişirilerek aslında bu görmüş olduğunuz hale geliyor. Ve bir porsiyon bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Çok acıktık çünkü bugün var ya, bugün o kadar yere gittik. Aslında bizi daha fazla yoran şey insanlardı. İnsanların çok ilgisini çektik biraz ister istemez. Fotoğraflar, videolar, sohbet ediyoruz. Bugün 60 kişiyle falan fotoğraf çekindik. Bu minimum. Ve defterlerine yazı yazdırmalar. Defterlere yazı yazdırmalar, sohbet etmeler, işte hani bunlar güzel şeyler ama fazlası olunca yoruyor tabii. Ve Pekin ördeğimiz geldi. Hada, 谢谢, 谢谢. Bora Bey, buyurun. Siz daha önce yemiş miydiniz? Hayır. Hiçbir yerde yemedim. Çok güzel. Pekin ördeği nasıl yenir onu gösteriyorum. Bu ördeğin en güzel yeri derisi.
Burada salatalığımızı, turşumuzu falan ekliyoruz. Bunun adını unutuyorum. Turp sanırım, evet. Salatalığımızı ve turpumuzu ekliyoruz. Sarıyoruz. Sarıyoruz. Çok zor bir şey değil. Böyle. Sarıyoruz. Sosun içine bandırıyoruz. Bu şeker. Ve bu şekilde tüketiyoruz. Nasıl? Çok güzel. Hani biraz şey, tatlı. Ne diyorsun? Lütfen deneyin. Bu insan öldüren acı sos. Öyle mi? Ama Pekin ördeğini bence tatlı yemek daha güzel. Bu sos çok güzel bir sos. Buna oyster sos mu deniliyordu? Öyle bir şey deniliyordu sanırım. Karıştırıyor da olabilirim. Neyse biz yemeğimize devam ediyoruz. Yemekten sonra Hutonlarda görüşürüz. Karnımızı doyurduk ve şimdi ise Hutonların bulunduğu çok güzel bir noktaya geldik. Burada dikkatimizi çeken çok güzel bir Çin tıbbı eczanesi oldu. Burası bir eczane ama içerisinde Çin tıbbına ait ilaçlar var. Hadi gelin bakalım neler varmış. Bitkisel şeyler kokuyor içerisi. Bitkisel aromalar. Burada gerçekten birbirinden farklı çorbaların formülleri yer alıyor. Bak balık. Yılan balığı. Yılan balığı da var. Böcekler. Mantarlar var. Orada şeyler var. İnciler, istiridye. Kaplumbağa. Kaplumbağa da mı var? İnanamıyorum. Yılan. Akrepler var. Kaplumbağa var. Yılan var ama Köke bak, arkandaki köklere bak, köklere. Kökleri görüyor musun? inanılmaz. Bütün bu ilaçlar Çin tıbbına ait. Burası da eczane. Bakın burada çiçekler falan, mantarlar. Bunlar mantar, yine mantar. Ne düşünüyorsunuz? Evet, çok özel. Çok özel. Bak buralarda özel çiçek çayları var. Gerçekten yani kadim bir Kültürün ilaç bilimi var. çıkardığı ilaç bilimi, evet. Burada görülen ilaçların çoğunluğu takviyeler, yani gerçekten de kimyasal olmayan, aslında içerisinde kimyasal olmayan ilaçlar. Şunun doğallığına bak. İçinde zaten direkt granüller var. Bakın burada bunlar çaymış. Mısır, havuç, işte armut vesaire. Burada görmüş olduğunuz gibi ellerindeki reçeteye göre ilaçlar ayarlıyorlar. Arkadaki kutularda, görmüş olduğunuz kutularda ilaçlar var. Bakın. Bunların hepsi doğal. Gerçekten çok ilginç. Ve işte buna bu şekilde Çin tıbbı diyorlar. Hani bu reçeteyi özel bir usta hazırlıyor. Özel, profesyonel bir kişi. Ve buradaki kişiler de ilaçları hazırlamaktalar. Öğrenciler ve hocalarıyla birlikte. Buradaki kutuların içinde ilaçlar var. Gerçekten çok ilginç. Özellikle Çin tıbbı çok derin ve çok ilginç. Burası küçük kimyasal ilaçların bulunmadığı bir eczane.
İnanılmaz bir yere geldik. İnanılmaz. Evet, bu arkadaki işte bir stupa. Tamamen Tibet kültüründen gelen bir mimari şaheser. Bunların üzerine gözler çiziyorlar Tibet bölgesinde. Ama fark ettin mi? Kimsecikler yok. Bak o sokakta abi kafeler falan. Oralarda oturup oraya doğru bakacağız. Dalacağız aralara. Tamamdır. Böyle güzel bir yerde. Aslında eczanenin tepesinde, eczanenin içerisinde bir kahveci var. Ve kahvecinin de çatısında bir güzel izleme noktası var. Sol tarafımızda bir Tibet Budist tapınağı var. Zaten buradaki büyük kuleden de gördüğünüz kadarıyla bu bir stupa. Tibet stupası beyaz olarak inşa edilir ve içerisinde Buda'nın enerjisini ve Buda'nın maneviyatını taşır. Bulunduğu yerlere göre de yapısı, türü değişiyor zaten. Bunlardan çok görmüştük Tibet'te. Burası da Hutongların arasında çok güzel bir tapınak. Ama hava karardı işte. Hutonglar gece böyle görünüyor. Şu anda ünlü bir caddeyi aramaya çalışıyoruz ve sokaklar çok karanlık. Kimsecikler de yok buralarda. Hutonlar burada işte Yuan hanedanlığı zamanında buraya yerleşen Moğolların bir mahalle kültürü aslında. Bir su kuyusu oluşturuyorlar ve o su kuyusunun etrafına belli adette yerleşim yapıyorlar. Sonra ara sokaklar var. Yine bir adet su kuyusu. O su kuyusunun etrafına diyelim 20 adet ve 30 adet örneğin yine bir konut oluşturuluyor. Böyle aslında su kuyularının merkezini alan bir konut yerleşkesi var. Bu Moğollar çekildikten sonra diğer hanedanlıklar zamanında da yine benzer şekilde hayatını sürdürüyor. Hatta hala o kuyuların birçoğu aynı su işlemini görmese dahi tarihi değeri olduğu için korunmakta şu anda. Evler de birbirine çok yakın. Zaten yan yana yapılmış konutlar. Güzel küçük konutlar. Ve labirent gibi. Evet. Şeyler çok güzel detay vermiş. Bu ışıklar, fenerler. Evet. Her evin kapısında 2 adet fener var. Düzenleme getirmiş. Burası hakikaten çok can alıcı, yani böyle hareketli bir sokak olacak. Alışveriş sokağı. Olmuş zaten. Ya olmuş de. evet. Burası zaten çok güzelmiş. White Tower Art Center baksana. Sanat merkezi. Beyaz Kule Sanat Merkezi. Burada GM. Yine kahveci. Evet. Zenti. Çaycı Zenti yazmış bak Zenti. Upuzun güzel bir yürüyüş yaptık. Sizlere Pekin'deki Hutong yapısında kısacık da olsa göstermeye çalıştım. Arkamda bu şekilde çok güzel bir şekilde sokak, arkamda gördüğünüz gibi sokak ilerlemekte. Ancak çok geç oldu ve artık videoyu kapatma vakti geldi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bora Bey ile gerçekten çok güzel bir vakit geçirdik. Sizler de videomu beğenip kanalıma abone olursanız bir gün fırsatınız olursa Çin'e gelin, beklerim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Pekin'den herkese selamlar. Bay bay.